İşte şu an Samsun, Antalya, İstanbul'da Şişli ve Kartal'da her hafta organik ürünler pazarı kuruluyor. Pazarlarda Türkiye'de yetiştirilen organik ürünler tarladan büyük bir titizlikle tüketiciye ulaştırılıyor. Bu örnek pazarların öncülüğünü ve Türkiye'de ekolojik tarım bayraktarlığını Buğday Derneği yapıyor. Buğday Derneği ise fark yaratan bir ismin çabalarıyla yaşıyor. Viktor Ananias, Şilili bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak İsviçre'nin bir dağ köyünde dünyaya geldi. Daha doğarken farklı bir kaderi de beraberinde getirdi. Ege'nin bir köyünde büyüdüm ve aslında yel değirmeninde vakit geçirdiğim, ekimlerin, hasatların yaşamın içinde bir ritüel oldu. Her şeyin kutlandığı ve yaşamın kendi içerisinde yeterli döngülerden oluştuğu güzel bir kırsal hayatta büyüdüm. Çocukluğumda böyle bir yurt dışından küçük yaşta geldim ve bu hayatı yaşadım. Değirmenci Bayram Efendi, Ali Çavuş, Fatma Yenge, bütün bunlar benim kazınan öğretmenlerim aslında. Zihnime kazınan, benliğime kazınan ve erdemli yaşamayı onlardan öğrendim. Yani aslında bizim hep sıkıntılarımız şu anda sosyal sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar, çevreyi tüketmemiz, bütün sayacağımız, yapacağımız bütün olumsuz liste erdemli yaşamayı kenara bıraktığımız için. İşte bu düşünceden yola çıkan Viktor Ananias 1992 yılında Buğday Derneği'ni kurdu. Viktor Ananias'ın öncülüğünde kurulan Buğday Derneği bugün birçok alanda faaliyet gösteriyor. İlk olarak gönüllüler ve profesyoneller eşliğinde sahaya gidiyor ve çiftçileri ekolojik tarım konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Daha verimli ve daha sağlıklı bir üretim modeli konusunda çiftçilere yol gösteriyor. Daha sonra karar verici mekanizmaları harekete geçiriyor ve özellikle politikacıları organik tarım konusunda bilgilendiriyor. Ekolojik pazarda bir ürün satabilmek için üreticilerin, ürünün üreticisinin buğdaya bir yıl öncesinden başvurması gerekiyor. Ve bizim arkadaşlarımız, ekibimiz üretim planlamasının içerisinde hangi ürünün hangi dönemlerde ne kadar satılabileceğini tahmin ediyor. Çünkü burada eğer bir üretim planlaması yapılmazsa, ürün kontrolü olmazsa üreticilerin buraya çok büyük bir miktar ürünle gelip elleri boş dönmeye ihtimalleri çok büyük. Dolayısıyla bunun çok ince bir planlaması var, hassas bir planlaması var. Herhangi bir pazar gibi getirip yığıp satamazlar. Ürünün değer kaybetmemesi gerekiyor. Dolayısıyla belli oranda her üründen bulunması gerekiyor her hafta. Bu planlamaya göre başvuran üreticiler arasında bir planlama yapılıyor ve yıl boyu, yani 2009 senesinden 2010 senesinde neler satılacağını, kimlerin satacağını biliyoruz üreticilerin. Ve bu üreticilerin hepsinin ekolojik sertifikası olması gerekiyor. Yani üreticinin ve satacağı ürünün sertifikası, ekolojik sertifikası olması gerekiyor. Bu da ne demek? Ekolojik Tarım Kanunu'na göre yönetmeliklerde belirtildiği gibi bir sertifika kuruluşu, noter gibi sertifika kuruluşları var. Ve bunların birisiyle sözleşme yapıyor üretici. Bütün üretimini o koşullara uygun, yani sentetik kimyasallar kullanmadan, herhangi bir kirletici unsurla, herhangi bir bulaşma riski taşımadan, tam bu yönetmelikte belirtildiği gibi yapıyor üretimini ve sertifikasını alıyor. Pazara gelirken de her hafta getireceği ürünlerin miktarlarını belirliyor, bunları bildiriyor. Bizim ekibimiz bütün hafta boyunca çalışıyor. Buğdaydaki ekip bütün Türkiye'den geliyor. Bütün Türkiye'den, Türkiye'nin her tarafından. İstanbul için bu söz konusu tabii. İstanbul için Türkiye'nin her tarafından geliyor. Viktor Ananias, yaşamını erdem üstüne kurmaya çalışan ender insanlardan biri. Hayatını toprağa adadı. Topraktan öğrendiğini yine topraktan hayatını kazanan insanlarla paylaştı. Daha iyi, daha sağlıklı bir yaşam olabileceğine inandı. Sadece kendi hayatını değil, milyonlarca insanın hayatını değiştirmek için yola çıktı. İlham perisinin peşine düştü. Türkiye organik tarımı konuşmuyorken çiftçileri gidip yanlarında eğitmeye başladı. Organik pazarlarla ekolojik tarımı şehirlilere anlattı, onlara ulaştırdı. Bu ülkenin toprağına verdiği emekle milyonlarca insanın hayatında kocaman bir fark yarattı.